Pasifik Okyanusu'na 4329 kilometre uzunluğunda sahili bulunan ve zengin doğal kaynaklara sahip Şili, aynı zamanda farklı kültürlerin buluştuğu bir mozaik. Bugün 13 milyon insanın yaşadığı ülkede nüfusun %70'ini İspanyol göçmenlerle yerli Kızılderililerin evlenmesiyle oluşan Melezler, %25'ini İspanyollar, %5'ini ise yerliler teşkil ediyor. Şili'nin güney, kuzey ve orta kesimlerinde görülen farklı iklim yapısı buradaki halkın yaşam biçimini de etkilemiş. Hristiyan Demokrat Parti hükümetinin Amerika ile ilişkilerini geliştirirken uyguladığı politikaların ülkeyi ekonomik krize götürmesi, orta sınıf dahil toplumun önemli bir kesimini sefaletin eşiğine getirdi. İşte bu gelişmeler, Salvador Allende'nin 1970'te yapılan seçimleri kazanmasıyla sonuçlandı. Bu aynı zamanda Allende'ye dünyada seçimle iş başına gelen ilk sosyalist devlet başkanı unvanını da veriyordu. Sosyalist iktidarın mutlak çoğunluğu temsil etmediğine dair muhalefetin sesi yükseldikçe Sovyet müttefiki Fidel Castro, Allende'nin en büyük destekçisi olarak öne çıkıyordu. Pinochet'in darbe yapmasına gerekçe neydi? Allende ancak %34-36'lık bir oy çoğunluğuyla seçildi. Bu sonuç aslında Şili toplumunun çoğunluğunun kabul edilmediği bir projeyi uygulamaya koymaktı. Onun kafasındaki proje, ülkemizi tam bir kaosa ve mutlak bir yıkıma götürecek radikal nitelikteydi. Temel gıda maddelerinin bile dışarıdan alınması enflasyonu körüklüyordu. Hükümet kısa sürede Marksist-Leninist totaliter bir çizgide yerini aldı. Toplumdaki muhalif kutuplar arasında uçurumlar büyüdükçe iç savaş tehlikesi artıyordu. Bu durum halkta ordunun müdahale etme isteğini artırdı. Allende önce kamulaştırma ve toprak reformuyla işe başladı. Bu uygulama belki taraftarlarını memnun ediyordu ancak orta ve üst gelir sınıfını fazlasıyla rahatsız ediyordu. Sıra zengin maden yataklarını kamulaştırmaya gelince ortalık karıştı. Allende'nin çizgisi ekonominin asıl sebeplerini rahatsız edecek ve tepki göstermelerine neden olacak derecede radikaldi. Şili'yi kökten değiştirecek radikal planlar benimsemişti. En önemli gelişme bakır sanayisinde yaşandı. Bakır şirketlerinin %51'i Amerikan şirketlerindeydi. Ancak çıkarılan bir yasa ile millileştirildi. Amerika'da Nixon hükümeti göreve geldiğinde Şili'nin ekonomisinin kıskaca alınması için sermaye sahipleriyle toplantılar yaptı. Bu arada Amerika şirketleri açtıkları tazminat davalarını kazanmaya başladılar. Allende ise tazminat ödenmeyeceğini açıkladı. Millileştirme sırası Şili'de bir tekel durumunda olan ITT'ye gelince durum değişti. ITT yönetimi bakır şirketleriyle birleşerek ekonomide istikrarsızlık yaratma kararı aldı. Şili'ye verilen krediler kesildi. Allende politikanın içinden gelen tecrübeli bir siyaset adamıydı ama icraatları ülke gerçeğini yansıtmıyordu. Allende'ye karşı yapılan darbenin amacı neydi? Neyi değiştirdi Şili'de? Devlet Başkanı Allende iktidarının sona ermesinin iki nedeni vardı. Birincisi, demokratik yapıları koruyarak ekonomide değişiklik yapmak istemesiydi. Ancak hükümet koalisyonu içinde birçok güç, değişimin hızlandırılması için şartları zorlayıp acele etti. Böyle olunca ekonominin kötüye gidişine çözüm üretilemedi. Başarısız ekonomi sadece zengin sınıfta değil, özellikle Santiago gibi büyük şehirlerde yaşayan orta sınıfta da büyük bir memnuniyetsizlik yarattı. İkinci neden ise ideolojik kutuplaşmanın son derece belirgin hale gelmesiydi. Şili toplumunu ikiye böldü. Fidel Castro'nun Şili'ye gelip uzun süre kalması, Allende ile Başkanlık Sarayı La Moneda'nın balkonundan halka ateşli konuşmalar yapması gittikçe Amerika'nın sabrını taşırıyordu. Şili'deki bu gelişmeler aynı zamanda diğer bölgelerdeki ülkeleri ve dolayısıyla iki süper gücü yakından ilgilendiriyordu.
Amerika'nın burnunun dibinde, Küba'dan sonra Şili ve diğer komşu ülkelerde hızla yayılan Sovyet destekli sosyalist rejimler, Sovyetlerin burnunun dibinde ise hızla çoğalan Amerika yanlısı askeri rejimler. Amerika ve Avrupa demokrasi, politik örgütler ve pazar ekonomisini savunurken, Sovyetler siyasette tek parti ve ekonomide merkeziyetçiliği savunuyordu. Bu bakımdan 70'li yıllar iki farklı sistemin çatıştığı bir dönemdi. Amerika, Şili gibi dünyanın birçok ülkesinde komünist bir sistemi önlemek için etki alanı kurdu. Latin Amerika ve Asya'da tekrar güç sahibi olmak istiyordu. Bu amaçla Şili'de de siyaseti etkiledi. Tabii ki Sovyetler Birliği de Küba ve diğer ülkeleri etkisi altına aldı. Bu gidişatın bir askeri darbeye davetiye çıkardığının herkes gibi Allende de farkındaydı. Allende, 29 Haziran 1973'te bir tank birliğinin başlattığı darbe girişimini ucuz atlatmıştı. Ama 2 ay sonraki kanlı darbenin bedeli ağır oldu. Allende tarafından ordunun başına getirilen General Pinochet, yönetime el koymak üzere harekete geçti. Pinochet'in iktidarı ele geçirmesi için mutlaka Allende'nin öldürülmesi mi gerekiyordu ya da sarayın bombalanması mı gerekiyordu? Yani kanlı olması şart mıydı? Allende said that he didn't want Allende istifa ederek iktidarı bırakmak istemediğini açıklamıştı. Özellikle Santiago şehir merkezinde birçok insan şiddet olaylarında hayatlarını kaybediyordu. İnsanların ceplerinde paraları yoktu. Bence halkın büyük çoğunluğu da Allende hükümetinin sona ermesini istiyordu. Tabii ki kimse diktatörlük istemedi. Kimse caddelerde ölü insanları görmek istemedi. Fakat durum çok zordu. Şili'de o dönemde neredeyse ufak çaplı bir iç savaşın eşiğindeydik. Maalesef bütün bunlara rağmen Allende istifa etseydi askeri müdahale söz konusu olmazdı. 11 Eylül sabahı günün ilk ışıkları başkente yansıdığında sokaklarda sadece tanklar vardı. Halen Santiago'nun en güzel yapıtlarından biri olan La Moneda sarayındaysa endişe dolu sessiz bir bekleyiş. Nöbet değişim törenleri, halk tarafından her zaman ilgiyle izlenen askerler, o gün tank desteğinde Başkanlık Sarayı La Moneda'yı ablukaya alıyorlardı. İçeride bulunan Allende balkona çıkıp gelişmeleri izlediği sırada hava kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının sarayın üzerindeki alçak uçuşlarıyla karşılaştı. Pinochet'in istifa edip teslim olması için Allende'ye tanıdığı 15 dakikalık süre daha dolmadan La Moneda uçakların bombardımanına hedef oldu. Pinochet'in en yakınındaki isim olan ve darbeye katılan General Garin'e göre sarayın bombalanması aynı zamanda Allende taraftarlarına bir gözdağıydı. Bize 1973 11 Eylül gününü yani darbe gününü anlatır mısınız? Bueno, el año 73. Hükümet tamamen kontrol dışına çıkmıştı. Sokaklarda insanlar birbirleriyle çatışıyordu. Ben Santiago'nun Providencia ve Las Condes bölgesini kontrol altına almakla görevliydim. 11 Eylül sabahı komutanın bana verdiği bilgiyle darbe yapacağımızı öğrendik. Ordu müdahale edince çatışma çıktı. Çünkü başkanlık dönemi boyunca Allende son derece aşırı uçlarda militan grupları çevresinde toplamıştı. Küba ve başka ülkelerden gelen silahlı gruplar Şili'nin çeşitli bölgelerine yerleştirilmişti. Askerlerle bu silahlı gruplar arasında çatışmalar oldu. Ellerinde daha önce görmediğimiz Sovyet malı AK-47 ve Kalaşnikov gibi silahlar vardı. Başkanlık sarayını bu gruplar koruyordu. Fazla kayıp verilmemesi için başkanlık sarayına saldırmak ve bombalamak zorundaydık. Allende'ye zarar verme niyetimiz yoktu. Hatta ona, ailesi ve yakınlarıyla Şili'den ayrılması için bir uçak bile tahsis edilmişti.
Küba ve Sovyetlerin yardım çağrılarını kabul etmeyen Sosyalist Devlet Başkanı 65 yaşındaki Salvador Allende, sarayın tepesindeki Şili bayrağı bombaların etkisiyle alev alıp yere düştüğü sırada yakın arkadaşı Fidel Castro'nun kendisine hediye ettiği tabancayla makamında intihar etti. Böylece farklı fikirlerde olmalarına rağmen bir zamanlar Allende'nin ve Castro'nun yakından tanıdığı isim General Pinochet ülke yönetimini ele geçirmiş oldu. Pinochet ve Allende'yi karşılaştırırsak nasıl anlatırsınız bu iki ismi? Allende ile Pinochet siyah ve beyaz kadar birbirinden farklıydı. Allende sosyalist bir siyasetçiydi. Aynı fikirleri savunmasam da siyasetçi olarak saygı duyulan bir kişilikti. Latin Amerika'daki sosyalist politikalar için bir model olan Küba'dan esinlendi ve yoksullara daha fazla güç vermek istedi. Pinochet ise askerdi. Hiçbir zaman siyasi bir oluşum içinde bulunmadı. Allende tarafından Genelkurmay Başkanlığı görevine getirildi. Bir generalin olması gerektiği gibi pragmatik birisiydi. Hükümetin başına geçince korku ve silahların gölgesinde bir diktatörlük rejimi kurdu. Ekonomik olarak ise sağ kesime yaklaştı. Allende, sosyalizm, demokrasi, çoğulculuk ve özgürlük konusundaki deneyimleri bakımından eşsizdi. Seçilerek iş başına gelmişti. 33 yıl parlamento üyeliği yapmış, 4 kez devlet başkanlığına aday olmakla siyasi temsil yeteneğini geliştiren biriydi. Ama demokratik vaatler konusunda partisiyle arasında çelişkiler vardı. Pinochet ise tamamen farklı bir hikaye. Başkomutan olarak göreve gelmişti ama kısa sürede tüm siyasi gücü kendi üzerine topladı. Bu yüzden de bugün hala siyasi platformda dikkate alınıyor. Brezilya ve Arjantin'den farklı olarak Pinochet'in uyguladığı kişisel bir diktatörlüktü. Tabii ki Pinochet güçlü bir kişilikti. Onun ideolojisi sadece güçtü. Güçlü bir diktatör olabilme arzusu hep vardı. Böyle bakıldığında tabii ki iki ayrı karakter çıkıyor ortaya.